Saygıdeğer izleyicilerimiz, Avusturya'da bildiğiniz üzere gerçekten gerek siyasiler gerekse de bazı sivil toplum kuruluşları toplumu bilerek ya da bilmeyerek geriyor. Toplumda ayrılıklara, fikir anlamında ciddi anlamda çatışmalara neden oluyor. Şimdi bununla ilgili olarak bir kamuoyu araştırması yapıldı. Yapılan bu kamuoyu araştırması ilginç sonuçları ortaya çıkardı. Bakın. Avusturya toplumundaki bölünmüşlük sendromunun göçmenlerden değil, koronadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre Avusturya toplumu ülkenin önceki yıllardan çok daha fazla siyasi bir bölünmüşlük içinde olduğuna, toplumda ciddi karşıtlıklar yaşandığına inanıyor. Mayıs ve Temmuz ayları itibariyle hazırlanan kamuoyu araştırmasında 16 yaşından büyük katılımcılara Avusturya size göre bölünmüş bir ülke mi, halk arasında anlamlı karşıtlıklar ortaya çıkıyor mu sorusu yöneltildi. Katılımcıların %52'si ülkenin bölünmüşlüğünü kabul eden bir yanıt verdi. %32'lik bölüm ülkenin bölünmüş durumda olmadığını savunurken %16'lık bir kesim de bu konuda bir fikir beyan etmedi. Daha önceki yapılan anketlerde karşılaştırmalar bölünmüşlük izleniminin geçen yıllara göre daha da güçlendiğini gösterdi. 2016'da ankete yanıt verenlerin sadece %37'si bölünmüşlük saptamasına tümüyle veya en azından bir dereceye kadar katıldığını belirtmiş. Bu oran 2017'de %48, 2 yıl sonra da %47 olmuştu. Son anket toplumun bölündüğü görüşünde olanların %52'yi aştığını görüyor. Bakın, bir toplumun bölünmüşlük hissi yaşamasının en temel nedenlerinden bir tanesi siyasetçilerdir. Toplumu gererler. En ufak bir olayda örneğin Avusturya'da Kasım ayında 4 kişinin hayatını kaybettiği bir terör saldırısı meydana gelmişti. Bir terörist insanları sokak ortasında öldürmüştü. Ondan sonra Avusturya'daki siyasetçiler çıkıp Müslümanları karalamışlardı. Bu olayın Müslümanlarla bir alakası yok ki. Terörist Müslüman olabilir. Onun Müslüman olması diğerlerinin de aynı fikri taşıdığı anlamına mı geliyor? Hayır, ama siyasetçiler çıkıp geriyor ve ondan sonra da toplumda Müslümanlara ya da belirli bir gruba tepki oluşuyor. Bakın, devamı haberin şu var. Toplumun bölünmüş olduğunu düşünenlerin %63'ü, yani ezici bir çoğunluk, korona önlemlerinden aşıya kadar hep korona konularını öne çıkarıyor. Sadece %33'lük bir kesim uyum, sığınmacılar ve yabancılar konularının bölünmüşlükte etkili olduğuna inanıyor. Geçmiş yıllarla bir karşılaştırmada toplumdaki düşünsel dönüşümü de ortaya çıkartıyor. Örneğin öncelikle bu uyum, göç, yabancılar konularının bölünmüşlüğü tetiklediği düşüncesinde olanların oranı 2017'de %68'di. 2019'da bu oran %50'ye düştü. Öncekilerin ve bölünmüşlüğün büyük bir dönüşüm içinde olduğu göze çarptı. Avusturya toplumunun bölünmüş durumda olduğunu düşünenlerin %25'i de buna neden olarak siyasi kavgalar ve yolsuzlukları gösteriyor. İşte bakın, siyasi kavgalar ve yolsuzluklar, aynen benim söylediğim gibi. İklim ve çevre konusunun toplumun bölünmüşlüğüne yol açtığını belirtenlerin oranı %9 olurken sosyal ve toplumsal cinsiyet gibi konuların çok daha büyük oranda temsil edildiği, dolayısıyla toplum tarafından sanıldığı kadar çok ciddiye alınmadığı gözlendi. Ankete katılanların yarısı koronavirüs salgını sonrasında tekrar bir araya gelebileceklerini, yani toplumdaki bölünmüşlüğün aşılabileceğini düşünüyor. %24 tekrar birleşmenin olmayacağına inanıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, Avusturya ya da diğer Avrupa ülkeleri hiç fark etmez. Koronavirüs döneminde maalesef ırkçılık patladı. Almanya'da son bir yıl içerisinde bu ırkçılık olayları maalesef adeta hortlamış vaziyette. Resmi kayıtlara göre, bakın, kayıtlara geçen, yani polise intikal etmiş, her gün 3 tane olay meydana geliyor Almanya'da. İstatistikler bunu söylüyor, rakamlar bunu söylüyor. Bunlar kayıtlara geçenler. Kayıtlara geçmeyen daha onlarca, yüzlerce, binlerce ırkçılık olayları mevcut. İşte Avusturya'da yapılan anket bize şunu gösteriyor. Siyasetçiler ortamı oy için geriyor, toplumu ayırıyor. Oysa yaşayanların pek çoğunun kendi aralarında bir sorunu yok. Tabii ki ırkçılar, ufak tefek o şeyler olabilir. Yani milyonlarca yaşayan
İnsanın yaşamış olduğu bir ülkede herkesin aynı şeyi düşünmesi mümkün değil. Öyle olsa zaten herkes aynı şeyi düşünse siyasi partilere gerek yok. Değil mi? Düşünün, futbol kulüplerinin taraftarları bile farklı düşünüyor yani. Ki ülkeden bahsediyoruz. O nedenle siyasetçilerin yabancılara, göçmenlere ve Müslümanlara karşı özellikle Avusturya'da daha ılımlı, daha kucaklayıcı bir yaklaşımın içerisine girmesinde fayda görüyorum. Günlük oy için siyaset, yani pay kapabilmek için söylenen kelimeler, cümleler maalesef birilerinin kalbini kırıyor, toplumda ayrıştırmalara neden oluyor. Avusturya gibi Avrupa'nın ortasında bulunan modern bir ülkede özellikle Avusturya Başbakanı Kurz'un yapmış olduğu açıklamalar kendisine ve toplumuna, ülkeye yakışmıyor. Müslümanlara yönelik bilinçli bir kampanya yürütülüyor. Türkiye'ye yönelik bilinçli bir karalama kampanyası yürütülüyor. Bu yanlıştan bir an önce Avusturya Başbakanı ve kabinesinin de dönmesinde büyük bir fayda var. Aksi halde Avusturya'nın içerisinde yaşayan vatandaşlarımız üzülecek, Türkiye'dekiler üzülecek. Bu da Türkiye ile Avrupa arasında gerginliklere neden olacak. Avusturya Başbakanı Kurz, yani sen Türkiye'yi karalasan ne olur, karalamasan ne olur? Yani cürmün nedir ki senin? Ne kadar yeter yani? Hiç, sıfır. Hiç. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İngiltere ile ilgili bir son dakika gelişmesi var ve Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Covid-19 tedbirleri nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlamalarında rutin güncellemesini yapan İngiltere, trafik ışığı sistemi adını verdiği seyahat listesinden Türkiye'yi yine kırmızı listeden maalesef çıkarmadı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Londra hükümetinin Pakistan ve Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelere getirdiği seyahat kısıtlamalarının ayrımcılık noktasına geldiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Yasmin Kursi, Pakistan ve Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelere getirdiği seyahat kısıtlamalarının ayrımcılık olduğunu ifade etti. Sky News'e konuşan Yasmin, Pakistan'ın yeterli sayıda kişiyi aşılamadığı gerekçesiyle İngiltere tarafından hala kırmızı listede gösterilmesine karşı kesinlikle aptalca bir uygulama değerlendirmesinde bulundu. Milletvekili Hindistan'da delta varyantının görüldüğünü ifade ederek aşı çalışmaları Hindistan'da oldukça yavaş seyrediyor. Ancak Hindistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler kırmızı listeden sarı listeye çekildi. Buna karşın Pakistan ve Türkiye gibi ülkeler kırmızı listede gösteriliyor. Hindistan büyük bir ülke. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de zengin ülkeler. Pakistan, Hindistan'a nazaran küçük bir ülke ve küçük bir ekonomiye sahip. Pakistan ve Türkiye gibi kırmızı listede bırakılan ülkelere kesinlikle büyük bir ayrımcılık yapılıyor ifadelerini kullandı. Bir diğer İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Naz Shash ise sosyal medya hesabından bir yazı paylaşarak İngiltere'nin bu kararı oldukça şaşırtıcı. Hindistan'da günlük vaka sayısı 100 binde %20 iken, yani 20 binken 100 bin kişide, bu oran Pakistan'da %14, ancak Pakistan kırmızı listede kalırken Hindistan sarı listeye alınıyor. Üstelik İngiltere'de en çok görülen Covid-19 vakalarının büyük çoğunluğu Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı diyor. Evet değerli izleyicilerimiz, İngiltere siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı Covid-19 kırmızı listesinde, Hindistan'ı bırakmadı, sarı listeye aldı. Devam ediyoruz. Birçok ailenin seyahat kısıtlamaları sebebiyle sevdiklerinden uzak kaldığının altını çizen Shah, bu konuyu daha da ileriye taşıyacağını kaydetti. İngiltere'de bir dönem milletvekili yapan Gareth Snell de sosyal medya hesabından Naz Shash ve Yasmin Kursi gibi isimlere destek vererek Pakistan'ın kırmızı listede bırakılarak Hindistan'ın sarı listeye alınmasının bilimsel bir açıklaması yok ifadelerine yer verdi. İngiltere son güncellediği seyahat yasağı ve karantina uygulaması listesinde Meksika, Gürcistan, Mayotte adası ve Fransa'nın deniz aşırı topraklarından olan La Réunion adası kırmızı listeye alınırken Türkiye ve Pakistan kırmızı listede kalmaya devam etti. Londra hükümeti son güncelleme kapsamında Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç'i yeşil listeye alırken Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Hindistan ve Bahreyn gibi ülkeleri kırmızı listeden sarı listeye çekmişti.
Pakistan'da geçtiğimiz günlerde yapılan aşı kampanyasında sadece bir gün içerisinde 1 milyon kişiye Covid-19 aşısı yapılarak rekor kırılmıştı. Ama İngiltere nazarında bunun çok büyük bir önemi olmadığı ortaya çıktı. Türkiye kırmızı listede Pakistan'la beraber kalmaya devam edecek.